İbni Battuta, Orta Çağ'ın en büyük gezgini. Peki bu inanılmaz yolculuğun arkasında ne vardı hiç düşündünüz mü? Hadi gelin bu efsanevi ismin seyahatlerin anatomisini yani iç yüzünü birlikte bir çıkaralım. Bakın, ekranda bir rakam var. 117 bin kilometre. Evet, tam 117 bin. Bu ne demek biliyor musunuz? Marco Polo'dan bile daha fazla. Yani günümüz şartlarında bile hayal etmesi zor, dudak uçuklatan bir mesafe. Düşünün, 3 kıta neredeyse 30 yıl süren tek bir macera. Peki bu devasa yolculuk nasıl başladı dersiniz? İşte kendi sözleri her şeyi anlatıyor. Ne sohbetiyle ferahlayacak bir dostum ne de beraber yürüdüğüm bir kervan vardı. Yalnız, tamamen yalnız. 22 yaşında memleketi Tanca'dan tek başına yola çıkıyor. İnanılmaz bir başlangıç değil mi? O zaman akla şu soru geliyor. Tek bir adam, yapayalnız yola çıkan biri, nasıl oldu da Orta Çağ'ın en büyük seyahatini başardı? İşte bu bölümün asıl meselesi bu. Bu sırrı, bu başarının formülünü gelin adım adım çözelim. Tamamdır, hadi başlayalım. İbni Battuta'nın seyahatlerinin anatomisini 4 başlıkta ele alacağız. Kimlerle yola çıktı, hangi araçları kullandı, yanında neler taşıdı ve en sonunda tüm bunların arkasındaki o asıl güç neydi ona bakacağız. İlk durağımız yol arkadaşları yani yalnızlıktan korteje. Çünkü hikayesi tek başına başlayan bir gezginin zamanla nasıl bir diplomatik heyetin liderine dönüştüğünü görmek gerçekten çok etkileyici. Her şey yavaş yavaş değişiyor aslında. Önce tek başına bir hacı adayı, sonra bakıyor tek başına olmaz tüccarlara katılıyor. Oradan kendini devasa haç kervanlarının içinde buluyor. Ve en sonunda bir sultanın diplomatik heyetinin başında. Yani yolculuk onu, o da yolculuğu dönüştürüyor. Bir an gözünüzde canlandırın. Yola tek başına çıkan o genç adam bir süre sonra kendini öyle bir kalabalığın içinde buluyor ki kendi deyişiyle mahşeri bir kalabalık bu. Hatta diyor ki dikkatli olmazsan bir anda kaybolup gidersin. İşte o yalnız başlangıçtan bu noktaya geliniyor. Peki, tamam, gruplar büyüdü. Mesafeler zaten malum. Bu kadar yolu neyle gittiler? Gelin şimdi de işin lojistik kısmına bakalım. Karada ve denizde kullandığı seyahat araçlarına. İşte karşınızda İbni Battuta'nın garajı. Atlar, eşekler, develer bunlar tamam. Ama liste devam ediyor. Öküzler, küçük tekneler, hızlı gemiler, hatta tahtrevanlar ve tekerlekli arabalar. Bu liste bile tek başına onun ne kadar uyumlu, ne kadar esnek bir gezgin olduğunun kanıtı. Hangi coğrafyadaysa çözüm neyse onu kullanmış. İşte bakın bu çok ilginç. Taht-ı-Revan. Yani aklımıza hep zorlu çöl yolları geliyor ama hayır, İbn Battuta bazen dönemin en büyük lüksüyle yani insanlar veya hayvanlar tarafından taşınan bu özel araçlarla da seyahat etmiş. Her zaman çileli bir yolculuk değilmiş yani. Bir de şu var, araba. Kıpçak Bozkırı'nda kullanılan bu üstü kapalı 4 tekerlekli aracı düşünün. İçi resmen bir mobil ev gibi. Uyumak, yemek pişirmek, hatta kitap okumak her şey mümkün. Yani bildiğiniz bugünün karavan konseptinin atası. İşte bu da onun ne kadar pratik ve zeki bir gezgin olduğunu gösteriyor. Yol arkadaşlarını gördük, araçları gördük. Peki yanında ne vardı? 14. yüzyılın bu süper gezgini bavulunda, heybesinde ne taşıyordu? Cevap basit. Duruma göre her şey değişiyordu. İşte bu tablo her şeyi özetliyor. Bakın, iki farklı dünya var. Bir tarafta hayatta kalma kiti, basit bir yatak, pamuklu bir cübbe, tuz, su kabağı. Diğer tarafta ise bir diplomatın serveti. İpek kaftanlar, kürkler, süslü atlar, gümüş taslar. Bu inanılmaz karşıtlık onun yolculuğunun ne kadar farklı roller barındırdığını gösteriyor. Mesela Afrika'ya gittiğinde şunu fark ediyor, yiyecek taşımaya gerek yok ama ticaret yapmak için kaya tuzu ve güzel kokular şart. Hemen adapte oluyor. İşte bu yerel ekonomiyi anlama ve ona göre hareket etme becerisinin harika bir örneği. Ve sonra madalyonun öbür yüzü. Çin'e elçi olarak gidiyor. Yanındaki hediyelere bir bakın. Mücevherli başlıklar, yaldızlı ok kılıfları, değerli kılıçlar ve evet 15 genç köle. Yani bir diplomat olarak seyahat ederken taşıdığı servetin ve sorumluluğun boyutu gerçekten akıl almaz. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Onu bu kadar başarılı kılan o asıl güç neydi? İşte en can alıcı soru bu. İşte bu tablo bir süper gezginin anatomisini özetliyor. Yol arkadaşlığı konusunda sosyal esnekliği. Bazen tek, bazen dev bir kervanın başında. Ulaşımda müthiş bir uyum sağlama yeteneği. Eşekten inip lüks arabaya biniyor. Eşyalarında ise durumsal farkındalık. Yani ne zaman tuz, ne zaman kraliyet hediyesi taşıyacağını çok iyi biliyor. Başarının sırrı tek bir şey değil, bu inanılmaz adaptasyon yeteneği.
Bitirirken aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Şöyle bir düşünün. Bugünün teknolojisi, o anlık çeviriler, GPS'ler, online rezervasyonlar mı daha iyi bir gezgin yaratır, yoksa İbn Battuta'nın o insanlarla kurduğu gerçek yüz yüze bağlar mı? Cevabı size kalmış.